Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutfağımdan kabardıkça kabaran katmer börek tarifi hazırladım. Tarifimizi kahvaltılarınıza, çay saatlerinize yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarifimizin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimiz için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edip maya eriyene kadar karıştıralım. Sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tepeli tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ardından 5 su bardağı unu birkaç aşamada ekliyorum. Eklerken bir taraftan kaşıkla karıştırıyorum. Hamur koyulaşınca kaşığı bırakıyorum. Elimle hamurumuzu karıştırmaya devam ediyorum. Sonra katlama ve yumruklama yöntemiyle ortalama hamurumuzu güzelce 4-5 dakika yoğurduk. Gördüğünüz gibi parlak güzel bir hamur oldu. Hamurumuz bu yumuşaklıkta olacak. Üzerini kapatıyoruz. Ilık ortamda 45 dakika 1 saat arası mayalanması için bekletiyoruz. Hamur mayalanırken aralarına kullanacağımız yağ hazırlıyoruz. Uygun bir tavanın içerisinde 150 gram tereyağı eritiyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıyorum ve oda ısısında bekletiyoruz. Bekleyen hamur gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. 3 katına çıkmış. Hamurun maya kokusunun çıkması için elimizde veya bir hamur kartıyla havasını alıyoruz. Sonra tezgaha biraz un serpiyorum. Hamuru tezgah üzerine alıyorum. Sonra tezgaha biraz un serpiyoruz. Hamuru tezgah üzerine alıp hamuru elimle biraz toparlayıp uzun rulo şekline getiriyorum. Hamuru istediğiniz büyüklükte parçaya bölün. Ortalama 6 ile 10 parçaya bölebilirsiniz. Büyük olsun derseniz 6-7 parçaya bölün. Küçük olsun derseniz 8-10 parça bezeler yapabilirsiniz. Hamurdan kestiğimiz parçaları elimizle yuvarlayıp beze yapıyorum. Daha sonra un serptiğim tepsinin üzerine bezeleri alıyorum ve üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra açmak için ilk yaptığım bezeden bir tane alıyorum. Tezgaha birazcık un serpip önce bezeyi elimle birazcık genişletip ardından oklavayla arada bir un serperek yufkayı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Üzerine hazırladığımız yağdan bir kaşık yardımıyla yeteri kadar gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla yağı yufkanın her tarafına sürüyorum. Arası için önceden rendeleyip hazırladığım 300 gram kadar
kaşar ve beyaz peynir kullanıyorum. Farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. İç malzemesini bol kullanmak isterseniz peyniri bir miktar daha artırabilirsiniz. Yağ sürdükten sonra yufkanın her tarafına rendelenmiş peynirden serpiyorum. Yufkayı 4 parmak genişliğinde yufkanın ucuna kadar 3 kez katlıyorum. Yufkanın büyüklüğüne göre 3 veya 4 kez katlayabilirsiniz. Katlanan yufkanın üzerine de yağ sürüyorum. Tekrar 3 kez bu şekilde katlıyorum. Dikdörtgen formunu veriyorum. İlk peynirli katmer böreği hazırladım. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriyorum. Üzerine streçle veya bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Sonra ikinci yufkamızı da aynı şekilde açtım. Açtığım yufkaya her yerine yağ sürdüm. Üzerine her yerine peynir serptim. Ve aynı şekilde katlama yöntemini yaptım. Üzerine yağ sürüp enine katlayıp dikdörtgen formunu verdim. Ve tepsiye yerleştirdim. Üzerini örtüyoruz. Diğerlerini de teker teker bu şekilde hazırladım. Hepsini tepsiye aralıklı olarak yerleştirdim. Üzerini kapattım. Yaklaşık bir 15 dakika ılık ortamda tepsi mayası için bekletiyorum. 15 dakika sonra katmer börekler kabarmış gördüğünüz gibi. Bu aşamada bir tane yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı süt, 1 çay kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırıp katmer böreklerin üzerlerine yumurta sarılarını güzelce fırçayla sürüyorum. Sonra isterseniz üzerlerini susam veya çörek otuyla süsleyebilirsiniz. Veya benim gibi kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Katmer börekler fırına vermek için hazır. Önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Altı üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişiriyoruz. Her fırın farklı pişirir. O yüzden saate takılmayın. Altı üzeri bu şekilde kızarınca fırından çıkarın. Pişen peynirli katmer böreğimizi fırından çıkarıp ilk sıcağı geçince yakından görmeniz için bir tanesini elime alıyorum. İçinin katlarını ve dışının dokusunu görmeniz için bölüyorum. İçi kat kat gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok lezzetli. Kesinlikle kahvaltılarınıza, çay saatlerinize yapabilirsiniz. Fazla yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Acil durumlar çıkarın, fırında ısıtın. İlk günkü gibi aynı tazeliğinde oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.